Tarih boyunca savaşçı sınıflar hep dikkat çekmiştir. Ancak bazıları sadece savaşçı kimlikleriyle değil, felsefeleriyle, yaşam biçimleriyle ve toplumsal etkileriyle de öne çıkmıştır. Japonya'nın kadim tarihinde yer alan samuraylar yalnızca kılıç ustaları değil, aynı zamanda disiplinin, sadakatin ve onurun yaşayan sembolleriydi. Peki bu gizemli savaşçılar kimdi? Hangi kurallara göre yaşayıp öldüler? Ve neden tarih sahnesinden silindiler? Bu videoda samurayların doğuşunu, yaşam tarzlarını ve tarihsel sonlarını 3 bölümde inceleyeceğiz. Samuray kelimesi Japonca saburao fiilinden gelir. Anlamı hizmet etmektir. 10. yüzyıldan itibaren Japonya'da merkezi yönetimin zayıflamasıyla toprak sahibi soylular kendi güvenliklerini sağlamak için özel askerler tutmaya başladı. İşte bu asker sınıfı zamanla samuray haline geldi. 12. yüzyılda Minamoto no Yoritomo'nun Kamakura şogunluğunu kurmasıyla birlikte samuraylar resmi yönetim gücü haline geldi. Japonya'da neredeyse 700 yıl boyunca siyasi ve askeri gücün merkezi oldular. Shogun, imparatorluğu askeri gücüyle kontrol eden bir pozisyondu. Bugünün bakış açısıyla bakmaya çalışırsak bir askeri darbenin sonucu olarak en üst düzey bir generalin ülkenin kontrolünü ele geçirmesi ancak imparatoru yerinde bırakması şeklinde düşünebiliriz. Tabii gerçek karar alma yetkisi ve gücün çoğu Shogun'un elindedir. Samuraylar sadece savaşçı değil, aynı zamanda bir ahlak sistemiyle yaşayan bir sınıftır. Bushido yani savaşçının yolu felsefesi samurayların yaşamına yön veriyordu. Bu felsefenin temelinde şu değerler vardı: sadakat, onur, cesaret, öz disiplin, merhamet. Samuraylar 2 kılıç taşırlardı. Katana yani uzun kılıç ve wakizashi yani kısa kılıç. Bu ikiliye daisho denirdi ve bir samurayın kimliğiydi. Eğitimleri sadece savaşla sınırlı değildi. Şiir, felsefe, kaligrafi, zen budizmi de öğrenirlerdi. Onur bir samuray için her şeyden üstündü. Bu nedenle bir samuray onurunu kaybettiğinde seppuku yaparak hayatına son verirdi. 17. yüzyılda Tokugawa şogunluğu döneminde Japonya uzun süreli bir barış dönemine girdi. Bu samurayların savaşçı rollerini azaltmaya başladı. Samuraylar zamanla bürokratlara dönüştüler. Birçoğu geçimini sağlamakta zorlandı. 1868'de Meiji Restorasyonu ile birlikte Japonya Batı tarzı bir ordu kurdu. Samuray sınıfı resmen kaldırıldı. Kılıç taşımak yasaklandı. Maaşları kesildi. Bazı samuraylar bu dönüşüme direndi ama çoğu yeni düzene uyum sağladı. Bu dönem samurayların tarih sahnesinden silinmesi ama efsaneleşmeye başlaması anlamına geliyordu. Samuraylar sadece savaşın değil, aynı zamanda ahlaki bir yaşamın da temsilcileriydi. Bugün Japon kültüründe, filmlerinde, kitaplarda ve hatta çizgi romanlarda hala yaşıyorlar. Onlar artık tarih oldular ama felsefeleri bir yaşam biçimi olarak hala ilham veriyor. Sizce bugün yaşasaydılar modern dünyaya nasıl uyum sağlarlardı? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.